astroloji severler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere doğum haritası analizi nasıl yapılır? Bunu anlatmak istiyorum. Şimdi benim açtığım doğum haritasında böyle bir danışmanlık vermedim. 19 Aralık 1990 tarihli bir saat 19.19'da doğan İstanbul'da doğan birine bir danışmanlık vermedim. Böyle örnek bir harita açtım. Şimdi bu açtığım haritaya göre karşımdaki kişi Güneş burcu Yay, Ay burcu Oğlak ve yükselen Aslan çıktı. Diyelim ki böyle bir doğum haritası önünüzde, yani sizin doğum haritanız olsun ya da işte bir danışmanlıktaki bir doğum haritası olsun. Her zaman analize, ben çok detaylı analiz anlatmayacağım şimdi, pratik analiz anlatmaya çalışıyorum. Çünkü detaylı analizde pek çok teknik var. Bu daha detaylı eğitimlerle ilgili olabiliyor. Bu kadar karışık olsun istemiyorum. Dediğim gibi benim amacım pratik olarak herkesin kendi haritasına hakim olabilmesi. Kanalımda daha çok bu tarz videolara yer veriyorum. Şimdi Güneş'in yayda olduğu için önce yay burcunu anlatıyorum kişiye. Örneğin burada ne diyebilirim? 1, 2, 3, 4, 5. ev. Şimdi 5. evde bir güneş ne anlatır bize? Kişi hobiler konusunda, sanat konusunda, yabancı dil de olabilir çünkü yay burcu yabancı dilde anlatır. Tamamen 5. ev konularında kişi kendini göstermek istiyor. Biz buna güneşini parlatıyor diyoruz. Yani kişi 5. ev konularında güneşini parlatmak, kendini göstermek, en mutlu olduğu alan ne derseniz kişinin tabii ki 5. ev konuları, bu sanat olabilir. Orayı hangi burç kesmiş? Bizim için evi kesen burç ve gezegen, yönetici gezegeni çok önemli. Akrep burcu kesmiş ve yöneticimiz Mars Boğa'da. Yani demek ki Boğa'da sanatı ifade ediyor. Su grubu bir akrep de sezgisel olmayı ifade ediyor. Yani karşımızdaki kişinin güneşi yayda yabancı dil yayınlar okuyabilir. Yabancı dile çok merak edebilir, yabancı kültürlerle ilgili merakı olabilir. Hatta yabancı bir sanatsal hobisi olabilir. Hobileri çok olabilir. Yay burçları bulunduğu alanı genişletir ya, böyle düşüneceksiniz arkadaşlar. Yani çok fazla hobisi de olabilir bu kişinin. Hatta hobiyle ilgili mesela Juno partnerdir. İlla aşkla ilgili bir partner değil, iş hayatı ya da ne bileyim hobiyle de ilgili bir partnerliği ifade edebilir. Yani burada Güneş'in yanında Juno'nun da olması bu kişi için bir partnerden de söz edebiliriz. Lilith'in de orada olması yine bize neyi anlatıyor? Gizli ilimlerle ilgili de bir ilgisinin olduğunu anlatıyor. Bunu bu şekilde yorumlayacağız. Tabii 5. ev konularıyla alakalı hemen girdim ama önce tabii ki güneşi anlatmamız gerekiyor. Yani yay güneşi önce anlatmamız gerekiyor. Ev anlatımlarına girdiğimizde 5. evi anlatmamız gerekiyor arkadaşlar. Güneş yayı anlatırsam nasıl anlatırım? Akademik eğitime önem veren, uluslararası konulara ilgi duyan, uluslararası konularda çalışmalar yapan, hatta yurt dışı, yabancı ülkelerde yaşayabilir, yurt dışı konuları aktif olur bu kişilerin hayatlarında. Çok fazla yabancı kültürden arkadaşları olabilir, yabancı kültürden çevresi olabilir, geliri yabancı ülkelerle alakalı olabilir. Yani bu kişilerin hayatlarında yabancı kültürler, yabancı ülkeler, çok fazla vardır. Aynı zamanda dediğim gibi akademik eğitim, uluslararası lojistik düşünün, uzak yolculuklar düşünün. Bu tarz konular kişinin hayatında aktif olarak vardır. Kişi öğrenmeye açıktır, öğrenmeyi çok sever, öğretmeyi de çok sever. Öğretmenler haritalarında da çok fazla yay burcu görebilirsiniz. Güneşi bu şekilde yorumluyoruz. Arkasından ay burcunu yorumluyoruz arkadaşlar. Ay Oğlak'ta şimdi Güneş yay dışa dönük bir karakter. Ay Oğlak'ta biraz daha ketum. Yani demek ki bu kişi, bu kadın, çünkü ben kadın olarak seçtim. Bu kadın duygularını çok fazla ifade etmiyor. Yani çok ifade etmiyor derken sözel anlamda söylemiyorum. Ay Oğlak dışarıya yansıtmaz duygularını. Daha çok içinde yaşar. Çok fazla göstermez. Kuralları vardır. Duygusal dünyasında çok disiplinlidir. Yani içinde fırtınalar kopsa bile iş hayatında o profesyonelliğini zaten bozmaz. Ve ayın da
Burası haritada şurası arkadaşlar tam 6. ev çizgisi, yani 7. evin girişi. Ay da 6. evde. Yani şimdi şuradaki dizilimi sanmayın ki şurası 7. eve girmiş. Hayır. 7. evde hiçbir şey yok. Bakın şurasının hepsi, tüm bunların hepsi 6. evde. 6. evin içerisinde. O yüzden ayı da 6'ya koymamız gerekiyor. Kadının haritasında hizmet odaklı bir durum var. Ay Başak'ın evinde, çünkü normalde burası kimin eviydi? Başak'ın eviydi. Orada Oğlak var. Yani Başak konularında gündelik işler, düzen, hizmet aldığımız ya da verdiğimiz konularda bir profesyonellikle duygusal yönetim var. Çünkü Oğlak profesyonelliği ifade eder. Orada ciddi bir bakış açısı, ciddi bir sorumluluğu ifade eder ve o konularda ayın da orada olması bu kadının bu konuların üzerinden hakkıyla geldiğini, bu konuları çok önemsediğini gösteriyor. 6. evde bu kadar gezegen yoğunluğu daha sonra analizde göreceğiz. Belki bu kişiye kendi işini kurma ya da ciddi bir çalışma ortamı vermiş olabilir haritaya göre. Şimdi devam edelim. Ay Oğlak, bir kere Ay bizim haritalarımızda anneyi de anlatır. Anneyle ilgili sorunlarını anlatabilir. Mesela Ay Oğlak'ı hiç sevmez. Ayın yeri, gezegeni neresi? Kime aittir? Hangi burca? Yengece. Yengecin karşısında şu an Ay Oğlak'ta. Anneyle istediği sevgi alışverişini alamamış. İstediği sevgi doyumuna ulaşamamış. Annesi otoriter bir bayanmış. Kuralları varmış. Bunu bu şekilde yorumlayacağız arkadaşlar. Ay çünkü anneyi de anlatıyor. Kişinin annelik kapasitesini de anlatıyor aynı zamanda. Bunu da ifade ediyor. İkisi bir arada yani yorumluyoruz. Onun dışında Ay ile ilgili ne söyleyebilirim? Bunları söyleyebilirim. Yani çok fazla Oğlak zaten ifade etmez kendini. Ay Oğlak çok ifade etmez kendini. Orada bir durum var, yani duygusal durumunda sıkıntılar yaşayabilir her ne kadar Yay olsa da. Mesela Yay pozitiftir, iyimserdir. Ay Oğlak olarak da karamsardır. Şimdi ne oldu bu haritada? Bu kişiye ne diyeceğim ben? Karamsar mı, iyimser mi? İşte bu kişi burada ayı ve güneşini iyi yönetmesiyle alakalı. Kendi o dengeyi kuracak. Hem iyimserli hem karamsarlı dengeli kullanmayı kendi çözecek. Çünkü bazı haritalarda bakıyorsunuz güneş ve ay arasında kareler oluyor arkadaşlar. Ve zaten o kişinin kişiliğinde gelgitler oluyor. O nedenle zaten ilk önce kendimizle de sınav veriyoruz. Haritamızdaki konumlara göre herkes şanslı değil. Güneşi, ayı, yükseleni arasında uyumlu açılar yok herkeste. Zaten kişinin haritasında güneşi, ayı, yükseleni böyle hani o ana özellikleri anlatan göstergelerde böyle kareler, karşıtlar varsa kişi kendiyle de çok ciddi mücadeleler veriyor. Mesela burada bakın iyimserlik ve karamsarlık dedim değil mi? Ne kadar zor. Yani burada bir kendini dengede tutması lazım. Çünkü Ay aynı zamanda Satürn'le de kavuşmuş. Yani Oğlağın yöneticisi. Satürn çok zorlar kişiyi. Yani mesela ben şöyle kabataslak çok detaya girmeden size söyleyeyim. Burada karamsarlık ağır basmış gibi duruyor. Ama kişinin karamsarlıkla hayatında istediği başarı yakalamayacağı ortada. Evet, bir oğlan disiplinini güzel, işte ne bileyim kurallara uyması, sebat etmesi, hedef odaklı olması, bunların hepsi çok güzel. Ama çok fazla karamsarlık da iyi değil. Yani burada güneşi de çalışmalı diyorum. Sonra devam edelim. Güneşin tabii açısız olması biraz sıkıntı olmuş. Güneş açısız arkadaşlar neyi verir biliyor musunuz? Bu kişi ne yapacağını bilemiyor diyebiliriz. Yani bazen hobisi onun için çok önemli. Bazen burada parlamak istiyor, bazen istemiyor. Açısız gezegenlerin ne yapacağı belli olmaz. Yani biz açılı daha seviyoruz gezegenleri diyebiliriz. Yükselene gelelim. Evet, yükselenimiz Aslan. Çok güzel. Şimdi Aslan yükselen de ateş grubu, Yay da ateş grubu. Çok güzel. Zaten Aslan'ın yöneticisi Güneş. Yani o da burada. Yani nasıl bir aslanmış bu bayan? Bir yay gibi aslanmış. Yay gibi aslan, yani dışa dönük, yayılmacı
Tabii ki bir aslanın da egosu vardır, bunu geçemeyiz. Aslanlar egoludur, havalıdır. Hele bir aslan kadını bulunduğu her ortamda fark edilmek isterler. Bunu da hak ediyorlar zaten. Çok güzel oluyorlar, gösterişli oluyorlar, boylu poslu oluyorlar. Saçlar kabarık, girdiği her ortamda çok dikkat çeken bayanlar oluyorlar. O nedenle zaten bunlar da bunlardan çok hoşlanıyor, dikkat çekmek, işte gösterişli olmaktan çok hoşlanıyorlar, çok önemsiyorlar. Aşk kadınıdır. 5. evde zaten aşk evinde, aşkı çok seviyor. Aşık olmayı seviyor. Güneş kalbi yönetir, aşk kalp eşittir. Zaten aşk evinde olduğu için mesela bu kişinin daha fazla aşk odaklı olduğunu düşünebilirim. Gündeminde aşk, çocuklar ve hobiler var. Sanat var. Aslan da sanatı ifade eder. Sahne sanatları, yani sahnede kendini göstermek çok güzel bir aslan için. Aslanlar genelde zaten para evleri olanlar, mesela 2. evi aslan burcu olanlar ya da yükselenler ya da işte haritasında aslan vurgusu çok olanlar genelde sanatçılar oluyor arkadaşlar. Mesela bu kişinin para evinde de aslan kesmiş. Kesinlikle bu bir sanatçı haritası. Yani buradan bir sanatçı çıkacak. Belli. Çünkü 5. evde ama işte güneşin açı almaması, mesela burada güneşin ne yapacağı belli değil. Yani demek ki ben bunu nasıl yorumluyorum? Şöyle yorumluyorum. Sanatçı olabilir kişi ama ne yapacağını bilemiyor. Belki sanatçı olacağı konusunu zor keşfedecek. Belki geç keşfedecek. Yani böyle önüne kolay gelmeyecek bu durum. Ya da o yolculuk, sanatçı olmayla ilgili yolculuk zaten hep zordur genelde. Onun için kolay olmayacak. O nedenle güneşin açı almış olsaydı güneşi daha farklı yorumlayabilirdim. Açısız olduğu için kişinin yolunu kolay bulamayacağını şekilde yorumluyorum. Jüpiter 1. evde olması, mesela 1. evdeki gezegenler arkadaşlar her zaman fiziksel yapımıza etkisi olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Çünkü 1. ev bizim fiziğimizi anlatıyor. 1. evdeki Jüpiter bir kere bu kişinin boylu postlu olduğunu, büyük eller, ayaklar, fiziksel özelliklerinin atletik olduğunu gösteriyor bize. Ufak tefek biri değil. Aynı zamanda Yay burcundaki Lilith'ten de olumlu açı almış. Sanatsal, gizli ilimlerle alakalı konulara, sanat konularına çok meraklı olduğunu, hatta yurt dışındaki gizli ilimlere ve yurt dışı hobi konularına çok ilgili ve alakalı olduğunu görüyoruz. Tabii burada şimdi bir olay daha var arkadaşlar. Bir Yay burcu var. Güneş Yay, açısız. Aynı zamanda Güneş'in yöneticisi, yani Yay burcunun yöneticisi Jüpiter de retro. 1. evde. Bir kere bu kişi kendine inanmıyormuş, değil mi? Jüpiter retro haritalarda püf nokta kişinin kendine inanmasından geçer. Yani Jüpiter retronun sınavı kendisine inanması üzerinedir. Bu kişi kendine inanmıyor, başarılı olacağına inanmıyor, hayatının kolay olacağına inanmıyor, istediklerini elde edeceğine, bolluk bereketinin olacağına, istediği kazanca ve istediği lükse, istediği hayata kavuşacağına inanmıyor. Kendine inanmıyor en başta. Evet, güneş çünkü. Evet, kendine inanmayan bir insan var burada. Bu kişinin sınavları kesinlikle inanç üzerinden. Bu din alakalı değil. İçine dini de koyabiliriz. Ama önce kişisel inançla alakalı. Yani kişi önce kendine inanacak. Ben bu işin üstesinden gelirim gibi kendine inanması gerekiyor. Mesela burada bu yok. Allah'tan olumlu bir açı almış. Tamam, güzel, ama inançla ilgili retro olduğu için ciddi bir sorun var. Bunu çözmesi lazım kişi. Sonra en önemli konulardan biri arkadaşlar, gördüğünüz gibi Güney Ay düğümü ne yapmış? Tam yükselenle yakın derecede. Yükselen 0,2 derece Aslan, 28 derecede Gat var. Güney Ay düğümü. Kuzey Ay düğümü de tam altının girişinde şurada. 28 derecede Kuzey Ay düğümü var. Şimdi bu kişi için önce ben demek olmamalı, değil mi? Ay düğümleri haritalarda bize çok önemli noktaları gösteriyor. Bir kere kadersel sınavları gösteriyor. Bulunduğu ev konularında arkadaşlar kadersel sınavları gösteriyor. Şimdi bu kişi için 1. ev ve 7. ev konularında bir kere sınav var. Aynı zamanda 12. evi de etkilemiş, 6'yı da etkilemiş. Yani bu kişi şu an 4 evden sınavda bunu görebiliyoruz. Bir kere Güney Ay düğümü 1. ev
Ne demek? Aslan burçları dediğimiz gibi egolu, havalı, bencil olabiliyor. Yeri geldi mi lüks yaşamı seviyor. Hep hayatın kaliteli taraflarını seviyor. Şimdi bu kişi bir kere önce ben demeyi kenara bırakacak. Yani tamam, kendine inanacak, okey. Ama ne diyor burada? Ben demeyeceksin diyor. Ben demeyi bırak diyor. Benden çok ilişkilerine önem ver diyor. Yani İlişkileri de Oğlak burcunda. Yani diyor ki ilişkilerini profesyonel bir şekilde Oğlak burcu gibi yönet diyor 7. evi. Anlatıyorum. 7. ev tüm ilişkilerimiz, evliliğimiz, ortaklığımız, karşımızdaki herkes, doktorumuz, avukatımız, işte karşımızda kimle ilişkimiz varsa danışanımız, danışmanlık aldıklarımız, o kişilerle diyor ki ilişkini profesyonel bir şekilde yürüt. Yani yengeç olma, ay işte şöyle oldu, böyle oldu, kendinle ilgili çok fazla zaman harcama ama ilişkilerine çok emek ver, önem ver. Senin haritadaki çıkış yolun ilişkilerin, onları profesyonel bir şekilde yönet diyor. Yani bu kişi kendinden çok ilişkilerine çok önem vermeli, onları çok iyi yönetmeli. Çünkü haritadaki çıkış kapısı ilişkileri. İlişkilerle ona pek çok kapılar açılacak hayatıyla ilgili. Pek çok kadersel konular yaşayacak ve yengeç gibi olmaması gerekiyor. Aileye önem vermemesi gerekiyor. Oğlak gibi iş hayatına önem vermesi gerekiyor. Yengeç hangi evdi? 4. ev. Aile değil, kariyere önem vermesi gerekiyor. Kariyer ve ilişkilerine önem vermesi gerekiyor. Bu şekilde yorumlayacaksınız arkadaşlar. Bulunduğu ev ve burç ay düğümleri için çok önemli. Her zaman kişi kuzey ay düğümüne gidecek, batı gitmeyecek. Güney ay düğümü hayatta bizi ilerletmez. Daha çok sorunlarla, bitmeyen aynı sorunlarla debelenir dururuz. Sonra 12. ve 6. ev konularında da vurgu var. Diyor ki iç dünyandan çık, sağlığına, fiziksel sağlığına, gündelik işlerine, çalışma ortamına önem ver. Burada profesyonel ol, Oğlak gibi güçlü ol ve oraları iyi yönet diyor. İç dünyanda yengeç gibi pasif olma, işte ne bileyim ailem için işte kendimi feda ediyorum, işte şunu yapıyorum, işte değişik senaryolar düşünebilirsiniz. Yani kendini orada ruhsal dünyanda ailen için her şeyi yaptım diye falan vesaire düşünme. Aktif olarak, fiziksel olarak gündelik işlerin ve iş hayatında, iş ortamında bir oğlak gibi profesyonel gereken sorumluluklarını yerine getir diyor. Ve aynı zamanda ruhsal sağlıktan çok fiziksel sağlığına önem ver diyor. Ay düğümlerini burada es geçemeyiz. Şimdi tekrar para evini anlatıyorum. Evet, dediğim gibi hobiyle ilgili para kazanma, sanatla ilgili para kazanma bu kişinin haritasında var. Aynı zamanda 5. evde olduğu için çocuklarla ilgili de para kazanma haritasında var. Bunu da ekleyebilirim arkadaşlar. Yay burcunda olduğu için güneş, ne söyleyebilirim? Yabancı ülkeden para kazanabilir, yurt dışında para kazanabilir, yurt dışında yapabilir bu işleri ya da şu şekilde yorumlayabilirim. Yurt dışı ortaklı bir şirket, Türkiye'deki yabancı bir şirket de olabilir bu iş. Ve artı hakikaten çocuklarla ilgili öğretmenlik, eğitim vesaire o tarz şeyler de olabilir. Devam ediyorum. Şimdi yakın çevreye baktığım zaman kişinin yakın çevresi, yani yakın çevresi, 3. ev konularını okuyacaksınız, öğreneceksiniz. Yakın çevresi burası, yakın akrabaları, yakın komşuları, kardeşleri, üniversiteye kadar eğitim aldığı alan, üniversiteye kadar eğitim aldığı işte öğretmenleri, öğrenme kapasitesi, eğitimdeki başarısı dediğim gibi üniversiteye kadar, yazma, okuma, iletişim, kısa yolculuklar, araç, yollar çünkü burası. Bunların hepsini burası anlatıyor. Peki burayı kim yönetiyormuş? 3. evi Merkür yönetiyormuş. Merkür'ün durumuna bakıyorum. Merkür de retro ve Oğlak burcunda. Yani Merkür retro Oğlak burcunda şans noktasından karşıta çalmış. Demek ki bu kişi ilk doğduğu zamanlar iletişimle ilgili sorun yaşamış. Aslında hayatında şu anda da bu devam ediyordur da ilerletilmiş haritada bu bitti. Bu retro kalkmıştır. Ama zaman zaman konuştuğunda bazen şunu hissediyordur. Karşı taraf beni acaba anladı mı? Ya da kendimi tam anlatabildim mi? Kendimi tam ifade edebildim mi? Gibi sorunlar yaşıyordur. Burada Merkür retrolarında kişiler normal transit Merkür retrolarında da yine aynı diğer insanlar gibi sorunlar yaşayabilir. Sadece onlardan biraz daha az etkileniyorlar. Hiç etkilenmiyorlar diyemeyiz arkadaşlar.
Transit Merkür Retro hepimizi etkiliyor. Merkür Retrosu kişiler genelde iletişimlerinde daha özenli olmalı, işte ne bileyim daha geri bildirimli konuşmalı diye düşünebiliriz. Zaten Oğlak'ta olması Merkür'ün kişinin az ve öz konuştuğunu, zaten zor konuştuğunu da anlatıyor. Oğlak biraz öyle kısıtlama engel veriyor ya. Çünkü Oğlak'ın gezegeni kim? Satürn. Kısıtlar, bolluk vermez. Bolluk veren Jüpiter. Yani burada öyle bir durum olmuş. Tabii şimdi Merkür Satürn'de olduğu için, yani Oğlak'ta olduğu için şunu da söyleyebilirim. Yakın çevresi, yakın arkadaşları ya da kardeşleriyle aynı iş ortamında mı çalışıyor acaba? Aynı iş ortamını mı paylaşıyor acaba? Çünkü neden? 6. ev iş yerimizde, iş ortamımızda. Kendimize ait iş yeri olmasa da çalışma ortamımızda, ofiste. Yani acaba onları aynı yerdeler mi? Yani demek ki çalıştığı yerdeki kişilerle komşuluk yaşıyor, değil mi? Yakın çevresi o kişiler. Bunu bu şekilde de yorumlayabiliriz. Eğitim hayatında mesela Merkür Retro olduğu için liseye, üniversiteye kadar zorlanmış olabilir, geç öğrenmiş olabilir arkadaşlar. Satürn etkili zihinsel kapasitede genelde şöyle oluyor. Geç öğrenme oluyor ama kalıcı öğrenme oluyor. Yani başkaları bir kere okuyarak öğrenirken bu kişi 2 kere, 3 kere okuyarak öğrenmiştir ya da yazarak öğrenmiştir ama kalıcı öğrenmiştir. Bunu bu şekilde de söyleyebiliriz. Dediğim gibi kardeşlerle ilgili ilişkisini de anlatıyor. Kardeşlerle ilgili ilişkisinde de zaten kuralları olan, sorumluluk sahibi bir kişi ve iletişimsel konulara da dikkat etmesi gerektiğini gösteriyor. 4. ev arkadaşlar bir kadının haritasında babayı anlatır, bir erkeğin haritasında da anneyi anlatır. 10. evde tam tersi düşünün. Şimdi bu bir kadın haritası olduğu için 4. ev babasıdır. Babayı anlatır. Tabii baba göstergeleri sadece 4 ve 10 değil arkadaşlar haritalarda. Bir güneş de babayı anlatır. Bir satürn de babayı anlatır. Göstergeler ikisi bir arada da olabilir. Nasıl ay anneye anlatıyorsa onun gibi düşünebilirsiniz. Şimdi baktığım zaman baba evine burayı terazi yönetiyor. Terazi kesmiş. Terazinin gezegeni Venüs nerede? Venüs de Oğlak'ta. Şimdi bu kişinin zaten bu kadar çok Oğlak gezegeni var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane Oğlak gezegeni var. Yani haritası hemen hemen Oğlak stelyumuyla yönetiliyor diyebiliriz. Bu kişi çok otoriter, kuralları olan, sorumluluğuna çok önem veren bir insan. Yani mesela sözünü tutamayacağı söz bile veremez, öyle diyeyim. Ve karşısından da o saygıyı, o sorumluluğu, o prensipli olmayı falan bekler. Hayata bakış açısı her konu profesyonel bakıyor. İş hayatı gibi bakıyor. Örneğin yakın çevresinde profesyonel bakıyor. Oğlak, ev konusu, ev hayatı, baba ilişkileri profesyonel. Oğlak. Bakış açısı bu kişinin. Sonra bakalım 6. ev konuları zaten Oğlak. 7. ev konusu Oğlak. 8. ev konusu Oğlak. 11. ev konusu Oğlak. 12. ev konusu Oğlak. Kaç tane Satürn'ün yönettiği ev var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane evi haritanın, yani yarısından fazlasını haritada Satürn yönetiyor arkadaşlar. Satürn'ün yönettiği ev var burada. Şimdi demek ki Satürn haritaya çok hakim. Ben de az önce bahsettim. Karamsarlık daha fazla çalışmış, sorumluluk, disiplin daha fazla çalışmış. Mesela görevlerini, vazifelerini hangi ev konularıysa onları yerine getirmeden bu kişi kesinlikle yatmıyordur. Kendine izin ve tatil vermiyordur. Kendine de çok yükleniyordur bu kişi. Yani Oğlak disiplinden bahsediyoruz burada. Ciddi bir sorumluluk altında. Babasıyla ortak iş de yapıyor olabilir. Venüs 6. ev. Babası sağlık konularında da çalışıyor olabilir. Bir sağlık sektöründe, sağlık hizmetinde. Çünkü Venüs 6'da çıkmış. Babayla ilişkisini ne diye konuşursak, yorumlarsak arkadaşlar Merkür, Uranüs ve Venüs kavuşumu var. Demek ki Venüs-Uranüs kavuşumu, yani babayla zaman zaman sevgi almış, zaman zaman alamamış ya da baba uzaklarda. Yani baba, çünkü Venüs uzaklık da verebilir. Baba uzaklarda olduğu için herhalde babayla sevgi alışverişini tam yapamamış da olabilir. Yani zaman zaman bir araya geliyor babasıyla, zaman zaman uzak kalıyorlar gibi de düşünebiliriz.
Mesela baba konusunda kendini şanslı hissetmemiş. Karşıt bir açı var burada. Şans noktası olarak. Ve Plüto. Aile, atalar, köklerle ilgili tekamül yolculuğu var. Ve olumlu açı almış mesela. Yani bu yolculukta başarılı kişi. Mesela 12. evde Şiron demek ki yaralarını sarma konusunda, kendini şifalama konusunda başarılı. Ve ailesiyle ilgili yaraların da zaten babayla ilgili, köklerle, aileyle ilgili yaraların da zaten dönüşerek Plüto dönüştürür, şifa alıyor. Haritalarımızda Plüton'un zor açıları, Satürn'ün zor açıları da bize sınavlarımızı gösterir. Burada mesela Plüton'un olumsuz açısı yok. Bu güzel bir şey yani. Bu şekil yorumlayabiliriz. Aynı zamanda burası ikametgahı da gösteriyor arkadaşlar, oturduğumuz evi. Demek ki bu kişi Venüs güzel bir evde yani oturmak istiyor ama Satürn olduğu için sanki eski bir evde mi oturmak istiyor acaba? Oğlak çünkü. Böyle evinde de çok antika eşyalar olabilir. Çünkü Oğlak antikayı sever. Venüs Oğlak'ta. Evinde antika eşyalar olabilir. Eski değeri olan bir semtte bir evde oturabilir. Yani önemli bir evde oturabilir böyle. Ve evinin de çok modern olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Hatta Akrep'te Plüton olduğu için evi suya yakın bir yerde olabilir. Denize ya da suya yakın bir yerde olabilir diye düşünüyorum. Ama evinde Venüs'ün yanında Uranüs var arkadaşlar. Evinde eski teknoloji aletleri var evinde. Eski çünkü Oğlak ve Uranüs teknoloji aletleri evinde olabilir. Yani antika olarak sakladı. İşte eski radyo, pick-up gibi vesaire olabilir. 4. evi oturduğumuz ikametgah olarak da yorumlayıp pek çok şey öğrenebiliyoruz. 5. eve geldiğimde burası hem çocuklar hem aşk hem hobilerle ilgili evdi ve kişinin Mars'ı da retro ve boğada. Şimdi Mars boğada biraz sıkıntılı. Çünkü Mars akrebin gezegeni. Karşısında boğa var. Boğada olmayı Mars sevmiyor. Aynı ay gibi. O da Oğlak'ta olmayı sevmiyor. Zaten boğanın gölge yanlarından biri arkadaşlar tembelliktir. Mars aksiyon almak, harekete geçmek. Boğada Mars harekete geçemiyor ki, aksiyon alamıyor. Yani atalet oluyor. Kişide çok fazla atalet durumu olabilir. Burada ciddi bir sorumluluktan bahsettik. Bu kişinin o kadar çok projesi vardır ki yapması gerekenler kendiyle ilgili vesaire vesaire. Ama atalete geçmekte sorun yaşıyor. Harekete geçmekte sorun yaşıyor. Mars boğa bir de retro. Sıkıntı. Allah'tan güzel açıları var. Ay düğümleriyle desteklenmiş haritasında. Yani bunu kendi isterse yapabilir. Üzerine çalışması lazım. Emek harcaması lazım. Bu konuda bilinçli olması lazım yani. Mars'ı yönetme konusunda bilinçli bir insan olması lazım. Onun dışında çocuklarla ilgili konuya gelirsek eğer, çocuk sahibi olabilir. Zaten 5. ev su grubu olduğu için istediği kadar çocuk sahibi olabilir bu kişi. Ve burada bir sıkıntı yok. Sadece retro olması belki gebelik sürecince dikkat etmesi gerektiğini gösteriyor olabilir. Hani hamileliğe dikkat et. Operasyonel bir durum olabilir. Sezeryen gibi. Tüp bebek gibi. Mars çünkü operasyonel konuları da anlatır. Retro olduğu için daha çok bunları anlatıyorum. Onun dışında da dediğim gibi bir durum yok. Hobiyi anlatmıştım ilk başta. Hobilerle ilgili sanatsal bir harita zaten. Çocuklarla ilgili de bu şekilde yorum yapabiliriz. Genelde ilk çocuk erkek haritalarından 5. evden bakılır. İlk çocuğun cinsiyetini buradan söylerler. İkinci çocuk bir ev kaydırmalı, işte 7. evden söylerler. Kadın haritalarında 4. evden itibaren söylerler. Değişebiliyor bu arkadaşlar. Çünkü pek çok teknik var astrolojide. Kadın haritalarında 4. evde cinsiyet için bilgi verirler. Ve kadınların rahimle alakalı konularında 4. evden bakılır genelde. Devam edelim. 6. evi de vurgulamıştım. Mesela bu kişi kendine ait bir iş yeri açabilir mi? Baktığımız zaman 1 derece Oğlak'ta kesmiş 6. evi. Oğlak'ta 6'da. Ay'dan ve Kuzey Ay düğümünden destek almış, Neptün'den destek almış. Mesela bu kişi bir kere Kuzey Ay düğümü, Ay, Satürn, şuradaki şu açı
ona kendi işini kurma potansiyeli veriyor. Yani bu kişi kendi iş yerini açabilir. Dedim ya, o kadar çok gezegen yığılması var ki büyük ihtimalle dedim haritanın başında anlattığımda bu kişi bu işi yapmış olabilir. Evet, yani o kadar gezegen yığılması vaat etmiş. Kendine ait bir iş yeri açabilirmiş bu kişi. Büyük ihtimalle de açmıştır. Bilemiyorum, böyle biri var mı onu bilemiyorum. Büyük ihtimalle vardır yani. Bir 19 vurgusu yaptım haritaya ama onun dışında tabii dikkat etmesi lazım. Yanında çalışanlarla ilgili yara alabilir. Karmik Güney Ay düğümü olduğu için karmik konular gündeme gelebilir. Bunlara dikkat etmesi lazım. Adaletli olması lazım. Satürn burada onun disiplinli ve adaletli olmasını istiyor. 6. ev konuları sağlığımızı anlatıyor arkadaşlar. Çok çok önemli. Bir kere burası Oğlağın evi, kas kemik diş hastalıkları veriyor. Bir kere Ay Oğlak'ta biraz sıkıntılı, psikolojik depresyon, işte ne bileyim karamsarlıktan kaynaklı sorunlar verebilir. Artı Güneş, Yay, kan dolaşım sistemiyle ilgili sorunlar verir. Yükselen Aslan, kalp ve tansiyonla ilgili sorunlar verir. Yani sadece 6. evdeki gezegenlere sağlık olarak yorumlamıyoruz. Güneşimizi, ayımızı, yükselenimizi katıyoruz. 8. evi katıyoruz. Bacaklarla ilgili sorunlar da olabilir bu arada. Venüs sağlık evinde ne yapar? Böbrekler, şekerle ilgili sağlık sorunları verebilir. Yani bunların hepsini katarak arkadaşlar burada sağlıkla ilgili de bilgi aktarıyoruz ya da yorumluyoruz. 7. eve gelirsem eğer, 7. evi yöneten yine Satürn, bu kişi iş ortamından tanıdığı ya da yanında çalışan biriyle evlenebilir. Artı yanında çalışan biriyle iş ortaklığı yapabilir. Eşiyle iş ortağı olabilir. Çünkü Satürn hem 6 hem 7'yi yönetiyor. Ve 6. evde. Yani bütün bu cümleleri, yorumları yapabiliriz. Artı bu kişi arkadaşlar şu şekilde de düşünebilirsiniz. Ortaklık konusunda önce eşiyle ortak olup sonra evlenebilir. Hani bu şekilde de çalışabilir. Evlendikten sonra ortaklık yerine. Satürn 7. evde geç evlilik verebilir. Satürn'ün kısıtlamaları, engellemeleri malum. Bu da zaten genelde geç evlilik olur. Aslan burçların çoğunda bu durum var, yükselen aslanlarda. Erken yaşta kendinden yaşça büyük biriyle evlilik, 30 yaşından sonra da yani geç evlilik verebilir. İşte 35 sonrası evlilik gibi ya da 35 yaş civarı evlilik gibi verebilir. Ve dediğim gibi bulunduğu burç da zaten nereden tanışacağını söylüyor yöneticisinin. Bunu bu şekilde yorumlayacaksınız. 7. ev eşini tanımlıyor. Yani eşi zaten Oğlak karakterinde biriymiş. Sorumluluk sahibi biriymiş. Aslında bu kişinin emek vermesi gereken yer neresiydi? İlişkileriydi. Demek ki evliliği içinde emek harcaması gerekiyor. Evliliğindeki sorumlulukların üstesinden gelmesi gerekiyor. Zaten gelir Ay Oğlak, gelebilir tabii ki. Bunu bu şekilde yorumlayabiliriz. Onun dışında 8. eve bakıyoruz, yine Satürn yönetiyor. 8. ev eşinin ortak gelirleri ve 6. eve düşmüş. 8. evin yöneticisi 6. evde. Yani eşiyle ortak bir iş yapıyor bu kişi. Bakın 7. evde de bunu bulduk, 8'de de bunu bulduk. Bu kişi kesin eşiyle ortak bir iş yapıyor. Aynı gelirleri var, aynı yerden para kazanıyorlar. Sonra miras, nafaka, prim, tazminat, o tarz konulara baktığımız zaman Satürn yönetiminde olduğu için biraz zorlanma olabilir mesela. Ama alma konusunda motivasyon çok yüksek. Aynı zamanda yara almak durumları da var yani. Hiç hesapta olmayan kadersel konularla alakalı bu mirasla ilgili örneğin ya da tazminatlarla ilgili yara alabilir kişi. Aynı zamanda burası avukatınız, burası mahkeme, burası sonuç gibi de düşünebiliyoruz arkadaşlar. Mesela hukuki konularda bu 3 eve de bakmanız gerekir analiz yaparken. Ve orada mesela Satürn her 2 evi de yönettiği için ve Şiron'dan karşıt açı aldığı için yani mesela bu kişiye hukuki konularda dikkatli olmasını söylememiz gerekiyor. Aynı zamanda burası banka ve kredileri de ifade ediyor. İşte kredi ve banka ilişkilerine dikkat etmesi gerekiyor. Sorumluluğunu alması, ihmal etmemesi, hukuka uygun hareket etmesi gerekiyor kişinin. Yurt dışıya gelirsek eğer, yurt dışını yöneten Jüpiter 1. evde,
Kişi yurt dışını çok seviyor. Akademik eğitim aldığını zaten kesinlikle düşünüyorum. İnandığı sürece kendine istediği eğitimleri almıştır, öğrenmiştir, yurt dışına gitmiştir, belki orada yaşıyordur. Ama kişinin kendine inanması, Jüpiter'ini çalıştırması gerekiyor. Yani bu konularda başarılı bu kişi. Kariyer hayatına baktığımız zaman da kariyer hayatını Mars yönetiyor. İşte kariyerde harekete geçme konusunda ve hobilerle ilgili sanatsal konularda harekete geçmede hep ataletlik yaşamış. Mesela bu insan herhalde büyük ihtimalle kariyerinde istediği pozisyona, o hayal ettiği pozisyona geç ulaşmıştır. Bunun sebebi de işte bu Mars. Mars boğa ve retro olması. Onun geç bazı şeylere sahip olmasına sebep vermiş. Tabii ki Oğlak karamsarlığı da bunu etkilemiştir. Bunu bu şekilde yorumlayabiliriz arkadaşlar. Ay düğümleri zaten kariyer konusunda aslında onu destekliyor, fırsatlar veriyor. Sadece kişinin harekete geçmesiyle alakalı bir durum yaşanmış. Hatta kariyer konusunda sosyal çevresinden de bir destek var. Bakın 11. evde kariyer evinin yöneticisi, yani sosyal çevresi de onu destekliyor. Orada da bir güzel pozisyon yakalanmış. Sosyal çevresi hayalleri konusunda istediği kariyere ulaşabiliyor zaten. Yakın arkadaşları genelde ne diyebiliriz? Boğa burcu insanlar, Koç, Akrep burcu insanlar. Neden boğa dedim? Buraya Venüs kesmiş, boğa kesmiş. Yani Venüs nerede? Oğlak insanlar olabilir. Mars, Koç ve Akrep insanları olabilir yakın çevresi, sosyal çevresinde katıldığı gruplarda arkadaşlar. Bunu bu şekilde yorumlayabiliriz. Kendisiyle açık rekabet edenler de genelde kova burçları. Kova burçları rekabet ederler aslanla. Bu hep böyledir. Aslanlar, yükselen aslanlar takip etsinler çevrelerinde. Bunlar tatlı rekabetlerdir. Aslan kovayla rekabet eder, kova aslanla rekabet eder. Her zaman karşımızdaki burçla aramızda bir rekabet enerjisi oluşur. Gizli düşmanlara gelirsek, 12. ev kontrol edemediğimiz alan, gizli düşmanlar da genelde yengeçler ve yengeç oğlakta olduğu için oğlak burcundan ve nerede? İş ortamından kişiler bu bayana, bu kadına gizli düşmanlık yapabilirler, onu üzebilirler. Yara alabilir, bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Ve zaten gördüğünüz gibi Şiron'da iş ortamına karşıt açı yapmış. Hem de Ay'a ve Satürn'e aynı şekilde. Yani demek ki gerçekten burada bir gizli düşmanlık olayı yaşayacak kişi. 12. evde bulunan gezegenler gerçekten bizim kontrolümüz dışında çalışıyor ve bizim kontrol edemediğimiz alanı, bilinçaltımızı, psikolojimizi anlatan bir alan. Genelde ben danışanlarıma 12. evle ilgili hep ruhlarına, iç dünyalarına yatırım yapmalarını öneriyorum. Şimdi bu haritada da bunu önermek zorundayım. Çünkü Ay Oğlak arkadaşlar, Ay Oğlak o kadar zordur ki, yani en zoru Ay Akrep zaten, sonra Ay Oğlak zordur. Kişinin zaten o karamsarlık, o hayata bakış açısıyla ilgili çok üzgün olduğunu düşünüyorum. Ve iş dünyası, ruhsal dünyasında bu tarz sorunları var. Bunun üzerine çalışma yapması lazım. Ay Oğlağı bırak, bir de yanında kavuşum yapmış Satürn var. Yani 2 kere zor durumda burada Ay. Mesela Ay Oğlak'ta olduğu için ne söyleyebiliriz bir kadın haritası için? Cinsel organlarıyla ilgili, işte üreme organlarıyla ilgili, rahimle ilgili vesaire, bu tarz sağlık sorunları da olabilir, zorlanmaları da olabilir, regal sorunları da olabilir falan filan, bu tarz yorumlar yapabiliriz. Çünkü Ay Oğlak, yani kişinin sorunları var o konularda, yorumlayabiliriz. Başka haritada anlatmadığım bir şey var mı? Şöyle bir bakayım. Şans noktası, evet. Şans noktası arkadaşlar 12. evde aslında şanslı olabilirmiş. Ama 12. evde olması zaten kendisinin kontrol dışında olduğu için bir de 11. evi de etkiliyor diyebiliriz. 1 derece, 4 derece, 3 derece. Evet, etkiliyor olabilir diyebiliriz de buradan karşıda çaldığı için de biraz zorlanmış. Yani yaşadığı iletişimsel sorunlarla alakalı kendini kişi şanssız hissetmiş. Şans noktasını pek kullanamıyor. 12. ev olduğu için orada sıkıntı var arkadaşlar.
Doğum haritası analizi ile ilgili paylaşmak istediklerim bu kadar arkadaşlar. Daha sonra tekrar birkaç video daha bu şekilde çekmeyi düşünüyorum. Örnekleme açısından sinastri haritaları gibi. Çünkü siz baktıkça daha pratik kazanmış olacaksınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi lütfen unutmayın. Sevgiler.